Ben Faysal Üren, Rami Koç Müzesi Halat Bay Divan Restoran Şefiyim. Bugün sizlere kahvaltılarda, her öğünde tükettiğimiz yumurtadan birkaç çeşit yapacağım. Şimdi vejetaryenler için avokadolu çırpılmış yumurta yapacağım. Avokadoyu soymakla başlıyorum. Şu şekilde soyuyorum avokadomu. Şu şekilde çekirdeğini çıkartıyorum. Ortadan kesiyorum. Tam küp olması için. Ve zar şeklinde doğruyorum. Tabağıma alıyorum. Frank soğanı ve taze kişniş doğrayacağım. Kişniş de çok lezzetli, aromalı ve aynı zamanda bir freshlik veriyor, tazelik veriyor harcımıza. Aynı taze baharattan Anadolu'da da var. Özellikle Erzurum yöresinde. İsmi farklı. Aşotu diye geçiyor. Güzelce kıyıyorum kişnişimi. Soğanım da aynı şekilde. Sızma zeytinyağı, tuz, çekilmiş taze karabiber, limon suyu taze. Güzelce karıştırıyorum. Harcımız hazır. Ekmeğimi hazırlıyorum. Bu şekilde bir dilim yapıyorum. Yine zeytinyağı alıyorum. İki tarafını da. Tost yapıyorum her iki tarafını. Çırpılmış yumurtamı hazırlıyorum. Kremayı ilave ediyorum. Ekmeği bir kontrol ediyorum. Diğer tarafını da kızartacağım. Yumurtamı biraz lezzetlendireceğim. Tuz, karabiber. Ekmeği bir çeviriyorum. Yumurtamı güzel bir şekilde çırpacağım. Bir yarım kaşık daha krema ilave ediyorum. Ekmeğim kızarmaya devam ediyor. Ben bu arada tereyağını koyuyorum. Yumurtamı pişireceğim. Tereyağını yumurtanın içine de karıştırabilirsiniz. Bu şekilde de yapılıyor. Ben genelde bu şekilde tercih ediyorum. Ekmeğim hazır. Çok güzel kızardı. Tabağıma alıyorum. Yumurtamı boşaltıyorum. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Kenarından doğru. Yumurtamız hemen hemen pişmek üzere. Kenara alıyorum. Çok sertleşmesin. Biraz daha. Yumurtam hazır. Hazırlamış olduğum avokadoyu ekmeğin üzerine yerleştiriyorum. Çırpılmış yumurtamı alıyorum. Üzerine yerleştiriyorum. Vejetaryenler için çok güzel bir tercih. Filizlerimize süsleyebiliriz. Ufak bir dokunuş, etrafına bir sızma zeytinyağı gezdirebiliriz. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Yine ekşi mayalı ekmeğin üzerinde çırpılmış yumurta, yanında kızartılmış füme dana kaburga eti kullanacağım. Ekşi mayalı ekmeğimizi şu şekilde dilimliyoruz.
Her iki tarafını yine yağlıyoruz zeytinyağıyla. Zeytinyağı çok güzel lezzet veriyor. Ayrıca çok güzel renk veriyor. Tavamızda tost yapıyoruz. Yumurtamı hazırlıyorum. Ters çeviriyorum ekmeğimi. Yumurtamı iyice çırpıyorum. Bunu etli yapacağım için tuz, karabiber kullanmıyorum. Etin kendi aroması var zaten. Onun için yeterli. Yumurtanın içerisine 2 kaşık krema ekliyorum. Çırpıyorum. Krema yumurtayı yumuşatıyor ve güzel kıvam veriyor. Tavama zeytinyağı, biraz tereyağı, ekmeğim kızarıyor şu anda. Ekmeğimi alıyorum servis tabağına. Etlerimi ilave ediyorum kızartmak için. Gevrek bir hale getiriyorum. Yumurta yapacağım tavayı hazırlıyorum. Tereyağı. Etlerim hemen hemen olmak üzere. Yumurtamı çırpıyorum son kez. Ve ısınmış olan tavayı alıyorum. Kısık ateşte bu şekilde pişiriyorum. Normalde bu benmari usulü de yapılabilir. Bu şekilde de güzel oluyor. Yumurtam hazır. Kenara alıyorum. Etlerim de hazır. Yumurtamın içerisine birazcık renk soğanı doğrayacağım. Bu şekilde karıştırıyorum. Yumurtamı ekmeğin üzerine yerleştiriyorum. Etlerim de bu şekilde yanına. Yağı da bu şekilde etrafına gezdirebilirsiniz. Mikrofiliz çiçeklerle de süsleyebilirsiniz. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Poşe yumurtadan Artvin yöremize ait çılbır yemeğini yapacağım. Lezzetli bir yemeğimiz. Ara öğün gibi düşünebilirsiniz. Tavama suyu koydum. Suyum kaynıyor. İçerisine 1 kaşık tuz ve elma sirkesi ilave ediyorum. Sirke yumurtanın dağılmasını önlüyor. Yumurtamı bir kap içerisine kırıyorum. Bir kepçe yardımıyla suyumda ufak bir girdap yaratıyorum. Girdap oluştuktan sonra kepçemi çıkartıyorum. Ve hazırladığım yumurtayı o girdabın ortasına bırakıyorum. Yumurtam pişerken ekmeğimi hazırlayacağım. Bir dilim tost ekmeği alıyorum. Şöyle bir kalıp çemberle yuvarlak bir şekilde kesiyorum. Kızartmak için zeytinyağlı her iki tarafını yağlıyorum. Bu lezzet ve güzel bir renk verecek. Tavamı alıyorum. Her iki tarafını tost yapacağım. Yumurtamı kontrol ediyorum. Yoğurdum içerisine bir diş sarımsak. İnce ince kıyıyorum. Yoğurdum içerisine karıştırıyorum.
Ekmeğimi tekrar çeviriyorum. Yoğurduma çok az tuz ve karabiberle lezzetlendiriyorum. İyice karıştırıyorum. Yoğurdum hazır. Yumurtamı kontrol ediyorum. Yumurtam hazır. Pişmiş. Bu şekilde tabağa alıyorum. Ekmeğimi kontrol ediyorum. Ekmeğim hazır. Servis tabağıma alıyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum ekmeğimi. Sarımsaklı yoğurdumu bu şekilde etrafına yerleştiriyorum. Önce. Yumurtamı alıyorum. Yoğurdun üzerine yerleştiriyorum. Kırmızı biberli tereyağı sos yapacağım. Tavamı ısıtıyorum. Tereyağı. Çok az bir zeytinyağı. Yağım iyice eriyince pul biberini ekleyeceğim. Hemen hemen olmak üzere. Sesi duyabilirsiniz. Pul biberini ekliyorum. Evet, bu şekilde karıştırıyorum. Bu şekilde yumurtamın üzerine döküyorum. Mikrofilizler. Bir tane yenilebilir çiçek. Bir tane nohut filiziyle servis yapabiliyoruz. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Sizin için bugün 3 farklı çeşit yumurta yaptım. Fakat çok lezzetli, pratik. Vejetaryenler için avokadolu çırpılmış yumurta, ekşi mayalı ekmek üzerinde. Yine aynı şekilde ekşi mayalı ekmek üzerine çırpılmış yumurta, yanında kızarmış füme dana kaburgası. Burada da çılıbırımız var, meşhur Türk mutfağında. Kızarmış tost ekmeği üzerinde sarımsaklı yoğurt, süzme yoğurt, poşe yumurta ve biberli tereyağı. Afiyet olsun.